beceriyorlar o işi. Kim yapıyor bunu? Bunu da abi annem yapıyor. Annemden Ha, satın alıyoruz. güzel. Ona yaptırtıyoruz. Annene satın alıyorsunuz. Evet. El açması. Anne kolay gelsin o zaman videodan sonra sana. Kars kaşarı bulduğun zaman öncelik her zaman onundur benim için. Buranın konsepti sınırsız serpme kahvaltı. O kadar güzel çıtırlık katmış ki ben bundan bir tane daha yerim. Her şey çok güzel. Bir anda bitsin istemiyorsun. Bundan sabaha kadar yerim. Dururum, tekrar yerim. Ben yemeği seviyorum biliyorsun. Ben az de... çok. Muhammed, beni durdurmazsan yemeye devam ederim. Kahvaltı benim en sevdiğim öğünlerden biri. Bunun belli sebepleri var tabii ki. Ortaya böyle her şey geliyor. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla uzun sofralar kurabiliyorsunuz. Kahvaltı benim için böyle kısa süreyle bitirecek bir şey değil. O yüzden böyle masada oturduğum zaman sohbeti uzatan, tatlısıyla, tuzlusuyla sıralaması olan benim için gerçekten özel lezzetlerden biri. Bugün kahvaltı rehberi yapıyoruz. İstanbul'daki 3 farklı kahvaltı durağına gideceğiz. Bu durakların tamamı serpme kahvaltı veriyor. Aynı zamanda küçük kahvaltılar isterseniz de böyle tabak şeklinde veya sadece yumurta şeklinde de alabiliyorsunuz. Ama serpme kahvaltı birçok kişinin sevdiği konseptlerden biri. Benim tarzım değil açıkçası. Ben genellikle böyle birkaç tane tabak seçip ortaya koyarım ama çocuklu ailelerin gerçekten vazgeçilmezi serpme kahvaltı. Dolayısıyla bugün serpme kahvaltısı olan 3 farklı lezzet durağına gideceğiz. Bu 3 durağın ortak özelliği ise İstanbul içinde olmaları ve kolay ulaşım imkanı olması. Dolayısıyla bu videoyu eminim ki hepiniz pür dikkat izleyeceksiniz. Hadi kalk kahvaltıya gidelim diye hem eşinize, dostunuza hem de arkadaşlarınıza söyleyeceksiniz. Ben lafı videonun başında çok fazla uzatmayı sevmiyorum ama son zamanlarda gelen yorumlardan birazcık rahatsızlık duyduğumu da belirtmek istiyorum. Bu videoda birazcık sizlerle böyle dertleşim istiyorum. O yüzden videonun başında şöyle bir şey söyleyebilirim. Yorum yaparken bazı insanlar bence sınırlarını aşıyor. En azından fiyatları benim koymadığımı, ekonomiyi benim yönetmediğimi, aynı zamanda yemeklerin lezzetini mutfakta ben hazırlamadığımı unutuyorlar. Dolayısıyla eleştirirken bazen eleştirinin boyutu bir tık fazla olabiliyor. Üzülüyorum şundan dolayı, kendim için üzülmüyorum. Ben çünkü yaptığım işten çok memnunum. Hiçbir restoranla işbirliği yapmıyorum. Reklam almıyoruz restoranlardan, bunun farkındasınızdır. Yaklaşık 6 senedir de her hafta güzel, düzgün şekilde yayın yapmaya çalışıyoruz. Arka planda 10 kişilik bir ekip çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Açık ve net söyleyeyim ben sizlere. Çünkü kolay olsaydı o zaman siz de yapardınız. Eleştiren kişiler de yapardı. Her hafta yayın yapmak gerçekten kolay bir iş değilmiş. Yani bunu anlamış oldum. Televizyonculara o yüzden Allah sabır versin diyorum. Ama hakkımızda söylenenlerden dolayı böyle sosyal medyada bazen okuyorum. Birazcık daha sizlerden anlayış bekliyorum. Yani yemeği ben hazırlamıyorum, fiyatı ben koymuyorum. Niye eleştirmiyorsun diyorsunuz. Benim amacım fiyatları eleştirmek değil. O zaman farklı bir program yapardım. Benim amacım lezzet programı yapmak. Dolayısıyla ben lezzetli olanı göstermeye çalışıyorum fiyattan bağımsız şekilde. Bu yorumlarımı eminim ki birçok kişi olumlu şekilde anlayacaktır ve bu şekilde kabul edecektir diye umuyorum. Videoyu başını uzatmayacağız dedim ama uzatmış olduk ama en azından sizlerle ufak da olsa bir dertleşmiş oldum. Bence enerjimizi yükseltmenin zamanı geldi. O yüzden bugün kahvaltıyla güne başlayıp kahvaltıyla bitireceğimiz için çok mutluyum yine. Sizlere de bu mutluluğu video içinde aktaracağımı düşünüyorum. Gideceğimiz duraklarda sizleri çok mutlu edecek, gerçekten güzel görüntülerle karşınızda olacağımı düşünüyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. İstanbul Kahvaltı Rehberi başlıyor. Günün ilk durağında Yeniköy'de, Flem Yeniköy'e geldik. Burası açıkçası şehrin içinde ama sanki dışındaymış hissiyatı veriyor. İnanılmaz bir doğa içinde, ağaçların altında çok güzel kahvaltı yapıyorsunuz. Şu anda önümüzde 2 kişilik kahvaltımız var. Ayrıca ekstra olarak da burada mıhlamamız var. Burayı anlatmaya kalkarsam sabah olur. O yüzden ben burada Remzi'yi çağıracağım. Buranın sahibi kendisi anlatsın çünkü kendisi Arnavut. Masada gördüğünüz birçok şeyde Balkan ürünleri var. O yüzden onun anlatması daha doğru. Remzi hoş geldin. Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk.
Çok güzel ürünler var önümüzde. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli gözüküyor. Allah razı olsun. Neler var birazcık bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü ben anlatmaya kalksam bu kadar anlatamam. Eyvallah, Yani bir estağfurullah. kahvaltıda bu kadar çok ürün koymak hakikaten herkesin yaptığı şey değil. 7 tane sıcak var gördüğüm kadarıyla. Evet, doğrudur. 7 tane sıcağımız var. Abi ürünlerimizin birçoğu, ben Arnavut'um aslen. 13 yıldır bu sektördeyim. Kahvaltıda en sevdiğim öğün. Az çok sen biliyorsun. Benim de öyle. O yüzden kahvaltı dolu olsun, herkesin ulaşabileceği olsun. Ama yediğinde de insanlar ya madem ucuz veriyorsun, dolu veriyorsun da bari kaliteli ver demesinler diye biz her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Soka'mız var. Soka Sırbistan'dan getiriyorum abi. Balkanların en iyi markası. Ben çünkü çocukluktan beri yediğim için bir annemin yaptığı soka efsane olurdu. Diğer herkes bir şekilde lor karıştırır içine vesaire. Bu sadece kaymaktan ve bunun içindeki biber de özeldir. Sadece, Arnavut biberi. evet, Balkanlarda yetişir. Evet. Onun haricinde yanında Lutenissa'mız var. Evet. Lutenissa da benim anne memleketinden, Makedonya'dan geliyor, Üsküp tarafından. Çok güzel. Oradan getirtiyoruz bunu. Green Balkan sosumuz var. Green Balkan sosunun içinde de 3 tane peynirimiz var. Fesleğenimiz var, maydanozumuz var. Bu peynirler de labne, beyaz peynir ve süzme peyniri çektiriyor şefimiz. Çok güzel. Balımız, kaymağımız, file bademimiz var kavrulmuş. Zeytinlerimiz Gemlik'ten geliyor. Gemlik siyah zeytin, bir de kesme ve kırma yeşil zeytinimiz var. Menemenimiz var. Sucuğumuz Afyon'dan geliyor abi. Bu simit atom. Altında mayonezli, labneli bir beyzimiz var. Onun üstüne sucuklarımız var. Üstüne de kaşar eritiyoruz. Bu da çok tercih edilen bir ürünümüz. Bu da boşnak mantısı diye geçer. Ama aslında Arnavut mantısıdır bu. Evet. O Boşnaklarla Arnavutlar arasında böyle bir Rekabet mi? ince bir rekabet vardır. Hani mesela Yunanlar bizim işte baklavamızı alır pazarlar ya. Evet. Balkanların pazarlayan kısmı da biraz daha bizim Boşnak dostlarımızdır. Evet. Yani benim de hoşuma giden bir şey bu arada. Beceriyorlar o işi. Kim yapıyor bunu? Bunu da abi annem yapıyor. Annemden Ha, satın alıyoruz. güzel. Ona yaptırtıyoruz. Annenden satın alıyorsunuz. Evet. El açması. Anne kolay gelsin o zaman videodan sonra sana. El açması abi. Çocukluğumdan beri, doğduğumdan beri yediğim mantıyı, yani beğendiğim şeyleri koymaya çalışıyorum. Çok güzel. Yapmaya çalışıyorum. Burada peynir tabağımız da var. Peynir tabağımızda da abi ezine peynirimiz var. Çanakkale. İsli çerkezimiz var. Bir de çeçil peynirimiz var. Çok güzel. Söğüş tabağımız var. Pişimiz var, kendimiz yapıyoruz. Mini gözlememiz var. Mini gözlememizin içinde de 3 peynirli. Yine lor peyniri, beyaz peynir, bir de labne peyniri var ve maydanoz var. Patates gördüğüm kadarıyla el kesimi. Patatesler abi Agria, sarı patates, kızartmalık. Çok güzel. Agria cinsinden kullanıyoruz. El kesimi anne patatesi olarak yapıyoruz. Ben diğer patatesi çünkü çok sevemiyorum abi. Yani atıyorum bir burgercide vesairede kendimiz de onu mecburen bazı yerlerde kullanabiliyoruz. Ama ben anne patatesçiyim yani. Çok Kendi güzel. sevdiğim gibi biraz daha, çünkü bu renk de alıyor. Renk aldığında da daha lezzetli olduğunu düşünüyorum yani. Ya bir de bir kere şey var. Kahvaltıda patates mutlaka olması gerekiyor bence. Evet, evet, evet. Onda da hakikaten donuk bir ürün yemeyelim yani. Onda Evet gerçekten bir el kesimi olsun. Aynen öyle abi. Onu da 2 gün bekletiyoruz abi karbonatlı ve sirkeli suda. Önce 2 gün bekletiyoruz. Tamam. Bekledikten sonra dinlenip komple o nişastasını çektikten sonra da her 2 günde bir pişirirken de bir tur pişiriyoruz. Tamam. Kenara alıp yağını alıp dinlendiriyoruz. İkinci tur pişiriyoruz. Ondan Ha. sonra sana geliyor her sabah. Rengi o yüzden bu kadar Tabii. güzel. Çok Her güzel. gün gelmeden önce 2 tur pişiyor. Menemen? Menemenimiz de abi yaz domatesleriyle yapıyoruz. Biberimiz, domatesimiz var. Yumurtamız var. Standart menemen ama lezzetli olduğunu düşünüyorum yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Genellikle böyle serpme kahvaltılarda bir sürü böyle 10 tane reçel koyarlar. O reçeller de yenmez. O yüzden reçel koymadığınız için sizi tebrik ediyorum. Abi bizde sadece ve sadece, ben de matematik biraz şöyle işliyor. Ben yemeği seviyorum biliyorsun ben az de çok. Abi o yüzden yani kendi yemeyeceğim hiçbir şeyi koymuyorum kahvaltıya. Yani bunu söylerler ya böyle Evet. dümenci gibi, yani böyle işletmeciler falan. Ama ben de gerçekten öyle. Ben çünkü atıyorum burada yemeyeceğim tek şey rokayla maydanoz. Ben yeşillik sevmiyorum diye. Fıstık bir tek baklavada biliyorsun. Onun haricinde abi insanlar ama onu da yemeyi seviyor. Ama onun haricindeki her şey, işte burada bal kaymağımız var tatlı olarak. Nutella'mız var ve süt reçelimiz var. Süt reçelimiz de özel bir reçel. Lezzetlidir. Onu da gerçekten ben çünkü tatlı sevmediğim için, evet gerçekten tadı güzelmiş dediğim için koydum. Çok güzel. İnsanlar da böyle tatlıyı alsın diye. Bu 2 kişilik kahvaltı. 2 kişilik abi. Ekstra olarak da burada mıhlamamız Ekstra var. mıhlamamız var aynen abi. Mıhlamayı da güzel yaptığımızı düşünüyorum. Tereyağımız içindeki ve normal standart kullandığımız tereyağımız da Trabzon'dan geliyor zaten. Ha, çok güzel. Tabii Vakfı Kebir tereyağı. Oradan dostlarımız çok biliyorsun Trabzon'da. Oradan sürekli getirtiyoruz. Yani bunun mantının üstüne karıştırıp pişmeden önce attığımız tereyağla ayçiçek yağı, oradaki tereyağı da aynı Trabzon tereyağı. Buradaki tereyağı da sucuğa koyduğumuzda, menemene koyduğumuzda hepsi aynı yani. Bu mantı o zaman pişirilip dondurulup bekletilmiyor. Direkt Yok pişirilip abi, sabah yok. direkt servis ediliyor. Sabah tabii. Sabah
Bu 45 dakika ile 50 dakika arasında bir pişme süresi var. Tepsimiz hazır. Donuk bir şekilde annemden geliyor. Biz onu eksi 18'lerimize soğuk dolaplarımıza atıyoruz. Ondan sonra bir gün önceden çıkarıyoruz dinlendirmeye. Fırına atmadan önce de 200 ml kadar bir tepsiye yarısı tereyağı, yarısı sıvı yağ, ayçiçek yağı olmak üzere onu karıştırıyoruz eritilmiş. Üstüne döküyoruz. Ondan sonra onunla pişiriyoruz 50 dakika boyunca. Çok Her güzel. gün günlük pişiyor yani. Çok güzel. Ağzına sağlık. Ben artık Eyvallah. tadıma başlıyorum o zaman. Tamamdır. İzniniz olursa. Afiyet şeker olsun abi. Teşekkür Hoş geldiniz ederim. tekrar. Hoş bulduk. Şimdi bu kadar çok ürün varken hangisinden başlayacağını insan şaşırıyor. Ben sucuktan başlamayı tercih ediyorum. Genellikle çünkü Afyon sucuğu varsa masada en ilgimi çekenlerden biri o oluyor. Sucuk çok güzel. Baharatsız direkt et tadı alıyorsun. Hakikaten güzel. Bir de bence porsiyonu da güzel. Bu arada demin sordum. Diyelim ki 4 kişi geldiniz. 3 kişilik kahvaltı alabiliyor musunuz? 3 kişiden sonra bir tane sayı altta alabiliyor musunuz kahvaltıyı? O da güzel bir şey bence. Yani mesela 5 kişi geldin, 4 kişilik kahvaltı alabiliyorsun. Böylelikle ziyan olmuyor. Çünkü birçok yerde biliyorsunuz kahvaltı serpmeyse eğer çoğu çöpe gidiyor. Ama burada öyle bir şey olmayacak, merak etmeyin. Kamera arkasında arkadaşlarımız var. Hep beraber kayıt bittikten sonra oturacağız. Yaz domatesi çok güzel. Özellikle Ağustos ayında domatesler güzelleştiği zamanlarda kendi konservelerini yapıyorlar. Dolayısıyla yıl boyunca onları kullanıyorlarmış. O da güzel bir şey bence. Marketten bir ürün almıyorlar bunun için. Ben kahvaltıda yumurta olacaksa menemeni tercih ediyorum son zamanlarda. Çünkü menemen domatesle beraber çok güzel oluyor. Ekmekte sıyırmak için güzel oluyor. Her zaman seviyoruz. Şu simit atomu merak ediyorum. Bu da fırında pişiyor. Demin anlattı Remzi. Özellikle içinde gene Afyon sucuğu ve üzerinde kaşar var. Altında da bir labne peyniri var taban olarak da. Enteresan. Mesela simidi böyle başka bir yerde yemedim. Ama güzel. Labne ile sucukla çok güzel bir şey çıkmış ortaya. Bunu böyle sokaya batırıp sokanın tadı üf. Bu kaymaklı olduğu için, gerçek kaymak olduğu için içinde çok güzel gözüküyor. Bembeyaz gözüküyor. Bu sokanın içindeki samburka biberi. Bunu genellikle böyle büyük koyuyorlar. Onu ısırdığın zaman böyle yüzüm ekşiyor her zaman ama buradaki öyle değil. Buradaki doğranmış, biraz da acısı alınmış. Arkadan böyle tatlı tatlı acısı geliyor. O yüzden çok güzel bence. Lutanisa. Lutanisa'yı ben çok seviyorum. Özellikle Bulgaristan'dan gelen bir marka var marketlerde. Onu alıyorum her zaman. Ama son zamanlarda da Yıldırım Mahallesi'nden alıyorum. Bakalım bu nasıl? Bu bayağı el yapımı. O yüzden tadını çok güzel veriyor. Biberin tadı çok güzel. Bir böreğe giriş yapayım. Bu da güzel. Farklı. Sigara böreği gibi ama aslında üçgen börek. O yüzden hoşuma gitti bu da. Şimdi masada böyle bir güzellik varsa ki çıtır çıtır. Bunun bir sade tadına bakayım. Yağlı gözüküyor. Bence böyle olması lazım. Yağını emmiş. O kadar güzel ki. Vallahi açık net söyleyeceğim. Uzun zamandır yediğim en iyilerinden bir tanesi. Yani bir Yıldırım Mahallesi'nde Avliya Boşnak'ta yemiştim. Onların tarz olarak farklı. Bu birazcık daha fırında pişerken üstü altı kıtırlaşmış. Damakta çok güzel tat veriyor. İçinde dana tranç ve aynı zamanda dana döş kıyması var karışık olarak. Yağsız bir kıyma ama üzerine bir tereyağı ve aynı zamanda sıvı yağ eklendiği için ve fırında pişerken de o emdiği için aslında baktığınızda yağlı bir ürün genel olarak baktığında. Ama o kadar güzel çıtırlık katmış ki ben bundan bir tane daha yerim. Baksana abi. Şimdi tatlılara geçmeden önce son tuzumuza bir giriş yapıyorum. Burada bayağıdır beklettiğim bir mıhlama var ama güzel sünecek diye düşünüyorum. Hatta şu elimle yapayım. Muhammed nasıl? Güzel mi? Sana bırakıyorum burada ha, unutma. Birazcık kendime alayım şuradan küçük de olsa. Mıhlama ekstra. Yani 2 kişilik kahvaltıda yok ama bence söylemeniz gerekiyor. Çünkü görüntü itibariyle çok güzel. Tadına da bakayım. Tattan sonra daha net anlaşılır. Onu böylece şöyle yapayım. Tabağımdan yiyeyim hatta şöyle. Ne kadar güzel ya hala sünüyor. Ben bunun içini aldım.
Tam. Bence tam oldu. Sığdı. Horoz seslerini duyuyorsunuz. Tavuklar, horozlar etrafta dolaşıyor. Çok enteresan şekilde. Yani burası İstinye Parkı 6 dakika. Yeniköy sahili 4 dakika. Yani baktığınız zaman şehrin tam göbeğindeyiz ama sanki alakası olmayan şehrin dışında böyle bir bahçe alanda özel bir yere gitmişiz de yemek yiyecekmişiz gibi. Gerçekten ben burayı çok beğendim. Hakikaten hem manzarası çok güzel hem de sessiz. Araba sesi bile yok burada. Bakıyorum tadına. Çok güzel. Gerçekten tereyağı tadı çok güzel geliyor ama aynı zamanda işin püf noktası da var. Yani sadece kolot peyniri değil, bir de mozzarella var içinde. O yüzden tarifini beğendim. Tadı çok güzel veriyor. Damakta hakikaten buram buram tereyağı tadını alıyorsunuz. Şimdi şurada başka bir mezemiz daha vardı. Onu da şöyle deneyeyim. Güzel. Labneli, fesleğenli, biraz daha fresh. Tam böyle yazlık bir meze olabilecek şekilde. Vallahi hangi birinden deneyeceğim şaşırdım. Gerçekten çok güzel. Şu patatesten de bakayım bir. Bir kahvaltıda patatesi donuk veriyorsanız kusura bakmayın. Yani ben orada bir eksiklik hissederim. Misafire saygı için bence öncelikle bunu el kesimi yapmak gerekiyor. Bunu da iyi bir patatesten yapmak gerekiyor. Agria cinsi Nevşehir bölgesinden, benim memleketimden. O yüzden çok güzel patatestir. O da altın renginde çok güzel masada yer alıyor. Pişimiz var. Pişi varsa bal kaymak var benim için. Ben pişiyi hayatımda sadece bal kaymak veririm biliyor musun Muhammed? Çünkü pişi demek benim için bal kaymak demek. Burada file bademimiz de var kavrulmuş. Standart bir bal kaymak vermemiş oldu. Üf, çok güzel oldu. En sevdiğim kahvaltı. Kahvaltı budur işte yani. Bak evde pişi yapmıyorum ama bir yerde pişi varsa bal kaymakla yiyeceksin. Bu kadar basit. Kahvaltımız çok güzeldi. Biraz tatlılara giriş yapayım ben. Adisyonu söyleyelim. Adisyonla beraber yolumuza devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi ama öncesinde bahsetmem gereken bir şey daha var. Burası 2,5 dönüm üzerine kurulu büyük bir restoran. Etrafta farklı yerlerde oturabiliyorsunuz. Hatta dilerseniz VIP odaları var. Onlarda da ailenizle beraber daha izole şekilde kahvaltı yapabiliyorsunuz. Özel odaların ayrı bir ücretlendirmesi var. Onu da önden belirtmiş olayım. Bir de mutlaka buraya gelirken kahvaltı için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Çünkü kişi sayısı belli sayıda insan oluyorlar ki güzel hizmet versinler, doğru hizmet versinler. Kapasite üzerinde insan almıyorlar. O yüzden gördüğünüz gibi masalar arası da oldukça geniş. Rahat oturuyorsunuz. Herhangi bir sıkış bir durum yok. Ondan dolayı ben burayı kutluyorum. Şimdi adisyonumuz geldi. Serpme kahvaltımız minimum 2 kişilik geliyor. Kişi başı 990 lira. Yani 2 kişi 1980 lira. Sınırsız çay var içinde. Gördüğünüz lezzetler var. Ekstra olarak muhlama söylemiştik. O da 445 lira. Şimdi kahve içiyorum. Onu yazmamışlar çünkü ikram kahve yazmışlar buraya. Siz de geldiğiniz zaman söyleyin. Ayaküstü lezzetlerden geldik biz. O yüzden kahvemizi ikram edeceksiniz diye söyleyin. Kahvaltı sonunda size de vermiş olurlar. Toplamda 2425 lira 2 kişi kahvaltı yapmış oluyoruz. Artık günümüzde böyle kahvaltılar ortalama göreceksiniz video içinde de 1500 lira falan geldi kişi başı. O yüzden 990 lira. Bu kahvaltı için en azından özel yapım bir kahvaltı için gayet güzel, uygun ve aynı zamanda lezzetli. En önemli şey benim için lezzet. Buradaki kahvaltı gerçekten çok lezzetli. Her şeyi yerinden getiriyorlar. Ben kefilim diyebilirim. Yani sadece boşnak mantısı için bile gelinir öyle söyleyeyim. Hakikaten güzel kahvaltıydı. Bu güzel manzarayı bırakıyoruz. Şimdi bir başka güzel manzaraya yolculuk yapıyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir uzaklıkta enteresan bir yere gidiyoruz. Orada hayvanlar da bizi bekliyor. Hayvanları da besleriz belki. Ama öncesinde bir kahvaltı yapalım. Orada görüşürüz. İkinci durağımız için Turkcell Platinum Park içindeki Geyikli Restoran'a geldik. Burası da yine şehrin aslında çok içinde ama bulunduğu ortam itibariyle şehrin dışındaymış gibi. Doğanın içindesiniz, ormanın içindesiniz. Ama baktığınız zaman Vadi İstanbul'a 4 dakika yakınlıkta gerçekten şaşırtıyor beni. Böyle işletmelerin olması güzel çünkü şehrin içindeyken bir anda kendinizi farklı bir ortamda bulabiliyorsunuz. Bir de buranın
İsminden de anlayacağınız üzere güzel bir ortamı var. Geyikler var. Yan tarafımızda hemen şu anda oturanlar, otlayanlar, koşanlar, farklı farklı geyikler var. 6 tane geyik, 2 tane de pony atları var. Çocuklar için gerçekten çok keyifli oluyor buraya geldiğiniz zaman. Aileler geldiği zaman çok iyi vakit geçirmiş oluyorlar. Birazcık bahsedeceğim konseptten ama öncesinde bizim ana konumuz olan yemekten bahsetmek istiyorum. Önümüzde 30 çeşit ürünün olduğu çok güzel bir serpme kahvaltımız var. 2 kişilik geliyor kahvaltımız. Soğuklar ve sıcaklar olmak üzere farklı ürünleri var. Kendi bakery'leri var. Dolayısıyla fırınlarından istedikleri ürünleri çıkarabiliyorlar. Taze şekilde yapıyorlar. Bu simitler, buradaki güzel cevizli, ekşi mayalı ekmekler, pişiler, börekler, kruvasanlar, ne istiyorsanız hepsi masaya bırakılıyor. Gayet güzel gözüküyor. Masada şu anda ekstra olarak sadece bir portakal suyu istedim ben. Onu da uzun zamandır kahvaltıda içmediğim için burada olmasını istedim. Ürünleri anlatmaya başlayacağım ama önce isterseniz ben bir tadına bakmaya başlayayım ucundan, ardından konuşmaya devam edelim. Burada tabağımı alacağım çünkü yine Muhammed'le beraber ve arkadaşlarımızla beraber bölüşeceğiz. Menemeni aldım. Bu menemeni o mevsimdeki domatesle yapıyorlar. Şimdi en güzel zaman başlıyor bildiğiniz gibi. Aynı zamanda yumurta da süt ve krema ile karıştırılarak hazırlanıyor. Ben öncelikle bundan başlayayım. Çırpılmış yumurta. Tabii ki biraz daha süt ve krema olmasından dolayı daha ipeksi bir tat var damakta. Daha yumuşak. Yumurta tadını biraz daha azaltan. Bazıları mesela yumurtadan, kokusundan hoşlanmayanlar olabilir. Onun hoşuna gider bu. Güzel. Farklı. Önümüzde 4 çeşit peynirin olduğu ve aynı zamanda dana fümenin olduğu güzel bir tabak var. Ezine peynirimiz var. Kars eski kaşarımız var. Çörek otlu sepet peynirimiz var. Çeçil peynirimiz var. Burada çok güzel bir üzümümüz var. Onu da birazdan tadına bakacağız. Ben önce peynirle başlayayım. Mesela Kars kaşarı bulduğum zaman öncelik her zaman onundur benim için. Kars'a gitmeyeli çok uzun zaman oldu ama peynirleri gerçekten çok güzel. Oradaki doğal ortamda yetişen hayvanlar, genellikle simenter inekleri var orada. O yüzden daha böyle yoğun süt tadı alabildiğiniz peynirler oluyor. Bence kahvaltı için biçilmiş kaftan. Çok güzel. Menemen de çok güzel. Özellikle domates tadı baskın geliyor. Ben onu bir ekmekle beraber yemek istedim. O yüzden şöyle kendi yaptıkları güzel bir ekmek var. Onunla bir yere getirdim. Ekmek taptaze. Bunun belli bir sebebi var. Hemen burada yapılıyor. Kendi fırınları var. 3 çeşit ekmek sunuyorlar bu arada. Onu da söylemek lazım. Beğendiğiniz ekmekleri buradan alıp da gidebiliyorsunuz. O özelliği de var. Ekmekler ceviz, zerdeçal ve sade olarak sunuluyor. 1 kilo ağırlığı var her birinin ve ekşi mayalı. Dolayısıyla buradan giderken de kahvaltıda beğendiğiniz ürünlerden de alabiliyorsunuz. Simitler de çok güzel bence. Görüntüsü çok güzel. Birazdan tadına da bakacağım. Burada sucuk ve hellimin bir arada pişirildiği çok güzel bir tabak var. Ben kahvaltıda hellimi de çok seviyorum. Yanında güzel bir biber domates de var. Bunun yanına bir tane yumurta bana yeterli her zaman ama eminim aranızda yine serpme kahvaltıyı sevenler varsa onlar için de gayet iyi bir tabak. Şimdi. Bak bu sucuk da çok güzel. Az baharatlı, et tadını daha fazla alabildiğin sucuklardan bir tanesi. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Ben çok hellimci değilim ama bu tarz kahvaltılarda hellim yemeyi severim. Kıbrıs'a gittiğimde hellim yemeyi severim. Bu da gayet güzel pişirilmiş ve bence bu serviste olması da lezzeti arttırıyor. Çay sınırsız olarak geliyor. Onu da şöyle kendime yavaş yavaş ekleyeyim. Hoppa. Burada sadece burada yiyebileceğiniz bazı ürünler var. Onlardan bir tanesi mesela bu helva. Helvayı krema ile karıştırıyorlar. Ardından fırınlıyorlar. Üst kısmı hafif kızarıyor. Görüntüsü bence çok güzel. Acı biber reçeli var. Bence o da enteresan duruyor ve gerçekten acı biber reçeli kaymakla beraber çok güzel gider bence. Bir de orada şakşuka var. Şakşukayı da ben çok severim. Bence kahvaltıya uygun bir meze. Soğuk ama işte yaz sıcaklarında önemli olan soğuk mezelerden bir tanesi. Genelde böyle patates kızartmasının üzerine patlıcan, biber kızartma, üzerine bir domates sos, üzerine bir yoğurt. Yani annelerimizin yaptığı gibi. O yüzden bu da yoğurtlu geliyor. Ben önce onun tadına bakayım. Üzerinde bir süzme yoğurt var. Onunla beraber çok güzel olmuş bence. Şu helvayı merak ediyorum asıl. Bir ona giriş yapayım. Evet. Oo. Bu tam böyle süt reçeli gibi olmuş. Bayağı damakta karamelize tatlar veriyor.
Çok güzel. Gerçekten çok güzel bu. Bunu çok beğendim. Hatay'dan gelen kırma zeytinleri var. Bunu taze biberiye, kurutulmuş domates ve aynı zamanda zeytinyağı ile beraber biraz daha lezzetlendiriyorlar. Ama yemyeşil görüntüsüyle iştah kabartıyor resmen. Ben zeytin yiyeceksem Hatay kırma varsa her zaman Hatay kırmayı tercih ederim. Evet, Gemlik zeytini de çok lezzetli ama bence Hatay'dakiler daha dolgun, daha böyle damağı dolduran yağlılıkta. Çok güzel. Bak yağlı yağlı geliyor. Beğendim. Burada bir acukamız var. Onun çok küçük böyle tadına bakacağım. Güzel. Tuz oranı biraz yüksek ama lezzetli. Şuraya ondan birazcık ürün alayım ya. Güzel bir ıspanaklı böreğimiz var. Gül böreği şeklinde. Börek varsa her zaman okeyim ben. Mesela benim için börek ve simit. İkisi mutlaka olması gerekiyor. Muhammed ne diyorsun? Ekmek arası börek yemişsin. Ekmek arası börek yedik. Daha önce evet doğru. Hakikaten ekmek arası börek yedik. Makedon göçmenleri yapardı onu çok fazla. Bizim Bayrampaşa'da gittiğimiz bölümde de yemiştik. Hakikaten çok lezzetliydi ama unutamıyorum. Daha bu sabah aklıma geldi biliyor musun? Yani kahvaltı bölümü çekiyoruz. Dedim ki orası da çok güzel kahvaltıydı diye. Şimdi börek ıspanaklı, otlu bir börek ama hamuru çok güzel gözüküyor. Güzel. Burada karamelize soğanla beraber kavurdukları, üzerine de en son maydanoz koydukları bebek patatesler var. Normal patates değil. Bu da çok güzel gözüküyor. Güzel. Bak soğan tadı da geliyor. İşte bu kahvaltı otur, uzun süre sohbet ederekten bir şeyler tırtıkla kahvaltısı. Yani benim için öyle. Çünkü her şey çok güzel. Bir anda bitsin istemiyorsun. Ve işlerinden bazıları da ön plana çıkıyor ya. O yüzden keyifli olduğum yani böyle sevdiğim, beğendiğim olan ürünleri önüme çekip orada devam etmek isterim, oturmak isterim. Bence gayet güzel. Bir de tatlıya geçiş yapayım. Şöyle bir pişimiz var. Pişimizi aldık. Kaymakla bir araya getiriyorum öncelikle. Ve yanına acı biber reçeli. Hoppa, çok güzel oldu. Oo, acısı arkadan geldi. Çok güzel. Ama tatlı da geliyor. Enteresan. Daha önceki yediğim tabii ki acı biber reçelleri var. Bunun acı oranı sonradan vuruyor arkadan. Çok güzelmiş. Beğendim. Benim acı eşiğim yüksek biliyorsunuz ki. O yüzden benim için sorun değil. Buradan tadına bakmadığım bir kabak var. Kabak reçeli. Bir de üzerine tahin dökmüşler. O da çok güzel gözüküyor. Şöyle. Bunun şeker dengesi çok güzel. Şimdi simidimi yanıma aldım. Bayağı dolu dolu ağır bir simit ha. Yani böyle küçük gibi gözükmesin gözünüze. Ben buna bir şeyler hazırlarım. Mesela ne hazırlayayım? Burada lor peyniri ve böğürtlen reçelinin bir arada olduğu çok güzel bir tabak var. Onu da şöyle denemiş olalım. Genel olarak tatlılar belli bir şeker dengesinde. Yani böyle içinde çok yüksek şeker yok. O yüzden yiyebilirsiniz. Rahat rahat yiyebilirsiniz. Ben beğendim. Yani burada 4 tane tatlı denedim. Hepsinden de memnun kaldım. Çok güzeldi. Hepsinin şeker dengesi normal. Yani yüksek seviyelerde değil. O yüzden bunu böyle zamana yayaraktan yemek gerçekten güzel olacak. Burada taze sıkılmış portakal suyumuz var. Bu dediğim gibi kahvaltıya dahil olmayan tek ürün ama bunu da taze sıkıyorlar. Birazcık burayla ilgili size bilgi vermem gerekirse çok büyük bir alana kurulu burası. Bir tane komple kapalı restoranları var. Bir tane üstü kapalı ama etrafı açık olan restoranları var. Bir tane bulunduğumuz alan komple üstü açık bir restoran alanı. Bir de kahve içebileceğiniz, çay içebileceğiniz, oturup böyle sohbet edebileceğiniz bir alanları daha var. Ve alan gerçekten büyük. Aynı zamanda önünüzde 6 tane farklı geyik geziyor. 2 tanesi hamileymiş. Yakın zamanda gelirseniz eğer bu videodan sonra 8 tane olabilir yani geyikler. Yavrular da ortaya çıkmış olurlar. Aynı zamanda arka tarafta 4 ve 10 yaş arasındaki çocukların binebileceği belli bir ücretlendirmeyle bindiriyorlar.
Onu özellikle belirteyim. 2 tane pony atımız da var. Dolayısıyla geldiğiniz zaman çocuklar için özellikle çok enteresan bir alan burası. Sadece kahvaltı yapmak değil, çocukların güzel vakit geçirmesi için gelinebilecek alanlardan da bir tanesi. Girişte mesela çok güzel bir çocuk parkı da var. Yani geldiğiniz zaman çocuklarınız çok mutlu olacaktır burada. Çocukların babaları için de mutlu olabilecekleri bir şey. Offroad parkuru var burada. Turkcell Platinum Park'a eğer daha önce geldiyseniz bilirsiniz mutlaka. Çok güzel bir parkurda bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. O yüzden onu da öncesinde belirtmiş olayım. Atların yanı sıra köpekleri, tavukları, farklı hayvanları da olduğunda özellikle belirtmem gerekiyor. Burası bu arada 7 senedir açık. Sabah kahvaltısı için gelmek istediğinizde 9'da 1 arası kahvaltı servisi var. Saat 1'de kahvaltı servisi bitiyor. Öğle servisine geçiyorlar. Onu da bilerekten gelmenizde fayda var. Aynı zamanda tabii ki rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü alan büyük olsa da çok fazla gelen olduğu için kalabalık oluyor. Hafta sonları özellikle 400 kişiye yakın oluyormuş ve gün içinde değişenlerle beraber 1500 kişiye yakın bir günde hizmet ediyorlarmış. Çok büyük bir rakam bu bence. İyi servis yapmaları hem de bu kadar büyük bir alanı yönetmeleri açısından bayağı başarılı olduklarını söyleyebilirim. Şu an bulunduğumuz bölge mesela sadece benim için açılmış oldu. Kapalı hafta içi ama normal şartlarda geldiğinizde kalabalık olmaya başladığında alanları açıp hepsinde hizmet verebiliyorlar. Ben kahvaltının keyfini Muhammed'le beraber çıkartmaya devam ediyorum. Ardından adisyonu söylemiş olalım. Adisyonla beraber yolculuğumuz farklı bir durağa devam edecek ama öncesinde geyikleri de besleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Adisyonumuz geldi. Toplam hesabımız 3340 lira. Serpme kahvaltı 2 kişilik geliyor. 3000 lira. Portakal suyumuz vardı ekstra 245 lira. Bir tane de küçük suyum var 95 lira. Bu 2 kişilik kahvaltı 3000 lira. Ama 3. kişi geldiğinde kahvaltıyı bir serpme değil 1,5 serpme olarak veriyorlar. Kişi başı da 1500 lira eklenmiş oluyor. Yani 3 kişi geldiniz 4500 lira oluyor. 4 kişi geldiniz 6000 lira oluyor fiyat. Onu bilerekten gelebilirsiniz. Aynı zamanda Turkcell üyelerine, Platinum üyelerine %10 indirim de var burada. O kodu da uygulama üzerinden buradaki arkadaşlara ilettiğiniz takdirde fiyatta %10 indiriminiz de oluyor. O da bence güzel bir konu. Şimdi şu geyikleri besleyelim. Biz beslendik, geyikleri de besleyelim. Ardından son durağımıza doğru yola çıkalım. Evet, onu da alalım. Ne geldi? Bafra pidesi. Çok güzel. Şöyle buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Evet, 3. durağımızda Yeşil Orman kahvaltıya geldik. Burası çok büyük bir alan üzerinde. Kemerburgaz ve Göktürk arasında tam su kemerlerinin olduğu yerde kalıyor. Bulunduğu arazi içinde kendi hayvanları var. Hatta deve kuşundan tutun, geyiğe kadar, tavşana kadar, papağan ötüyor şu anda, arada bir ses çıkarır. Ona kadar her şey var. Buranın konsepti sınırsız serpme kahvaltı. Bundan dolayı önüme gelen porsiyona aldırış etmeyin. Neyi beğendiyseniz, neyi bitirdiyseniz tekrar istemeniz durumunda sınırsız şekilde geliyor. Yumurta geliyor, peynir tabağı geliyor. Burada pişi, börek, bal ne istiyorsanız hepsi sınırsız şekilde gelmiş oluyor. 2 kişilik kahvaltı veriyorlar minimum şekilde. O da kişi başı 1480 lira. Sabah 8'de kahvaltıya başlıyorlar. Akşam 8'e kadar kahvaltı servisi devam ediyor. Dolayısıyla gün boyu kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak durağı. Önümde bir sürü şey var. Hangisini anlatacağım bilemiyorum. O kadar fazla şey var ki. Ama şöyle söylemek lazım. Buranın kahvaltısı kadar pideleri de meşhur. O yüzden ekstra olarak bir tane Bafra pidesi söyledim. Ben ilk olarak ondan başlamak istiyorum. Çünkü diğerlerini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Peynirin tadı belli, balın tadı belli. Hepsi iyi bu arada. Hepsini anlatacağım. Nereden geldiğini, nasıl usulle hazırlandıklarını anlatacağım ama Bafra pidesi tamamen buranın kendi üretimi. Dolayısıyla ben ilk olarak burayla başlıyorum. Çok güzel. Çok güzel ama Samsun'daki Bafra pideleri hamuru çıtır çıtır olur. Bu biraz daha yumuşak hamur. Ama tadı o kadar güzel ki hamur sindirimi çok kolay bir hamur. Bayağı güzel pişmiş ve aslında dışı çıtır ama genel olarak baktığımda yumuşak bir hamur. İçindeki malzemesi çok güzel, yağlı.
bir pide olarak güzel ama Bafra pidesi olarak düşündüğümde bir tık daha çıtırlık isteyebilirdim. Ama lezzet olarak kusursuz. Soğanı az bu arada. Onu özellikle belirteyim. Şimdi önümde çok fazla lezzet var. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum ama ben ilk olarak yumurta ve menemenden başlamak istiyorum. Bunun içinde burada kendi yaptıkları cevizli bir ekmekleri var. Bunu cevizi un haline getirip normal beyaz unla karıştırıp ardından içine ceviz parçaları koyup o şekilde yapıyorlarmış. Tamamen kendi üretimleri. Bununla izniniz olursa yumurtaya banıyorum. Yumurtalar köy yumurtası, o yüzden hepsinin sarısı farklı. Buradaki gördüğünüz ürünlerin birçoğu aslında hep böyle bölgesinden getiriliyor ama yumurtalar da köyden getiriliyor. Civardaki köylerden geldiği için de gerçekten tadı, lezzeti çok güzel. Yalnız ekmek gerçekten neye batırırsan batır çok lezzetli olacak. Of. Şöyle. Sıcaklarda 6 tane tercihimiz var. Mesela menemen, patates, salçalı sosis, sigara böreği, pişi ve sucuklu yumurta. Bunlar herkese standart şekilde geliyor. Soğuklarda ise birçok ürün var ama ben özellikle peynirlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Peynirlerde 7 tane tercihimiz var. Olgunlaştırılmış güzel bir ezine peynirimiz var. Biberli ve kekikli olmak üzere 2 farklı Kars kaşarı var. Peynirlerin iç kısmında çeçil peyniri var, Trakya kaşarı var. Aynı zamanda burada Erzincan tulumu var. Çok enteresan şekilde bohça peyniri var. Bu peyniri dışarıda birçok yerde göremezsiniz. İçinde birçok malzeme var. Pul biber, kekik, süzme yoğurt ve aynı zamanda kaşar peyniri var. Normal şartlarda dışarıda çok fazla bulamayacağınız peynirlerden bir tanesi. Gündoğdu firmasına ait. Gündoğdu firması normalde kendisi servis ediyormuş ama dışarıya farklı yerlere vermiyorlarmış. Dolayısıyla tek verdikleri ve hatta stoğunun çoğunu tükettiği yerde burasıymış. O yüzden bunun tadına bakarak başlayacağım. Son peynirimiz de burada kelle loru. Onun da üzerinde rafine şekersiz güzel bir karadut reçeli var. Onun da tadına bakacağım. Hiç merak etmeyin. Bu saydığım malzemelerin hepsinin bohçanın içinde olduğunu düşünün. Çok enteresanmış bak. Bu güzel. Ya bundan sınırsız söylesek firmaya zarar bence. Pahalıdır bu peynir. İçinde bir sürü şey var. Şimdi şurada karadut reçeli var demiştim. Ona bir ziyarette bulunayım. Şöyle. Gerçekten şekersiz. Direkt karadut tadını alıyorsun. Peyniri çok güzel. Kelle loru diğer lorlara göre biraz daha farklı. Süt miktarı daha yüksek. O yüzden damaktaki tadı çok daha böyle fazla veriyor. Daha süt kokulu. SKT'si de aşağı yukarı böyle 3-4 günlük bir süreç. O yüzden yapılıyor ve kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Güzel bir üründür. Her yerde de olmaz. Pahalıdır da bu arada. Onu da söylemek gerekiyor. Ben cevizli ekmeğin hastasıyım. Evime normal ekmek almıyorum. Ya zeytinli ya cevizli. İşte zeytinli olursa biberiyeli de koyuyorlar içine. Ben Etiler bölgesinde oturuyorum biliyorsunuz ki. Padoko'ya çok sık gidiyorum. Mahidevran'a çok sık gidiyorum. Ekmek almak istediğimde hep genellikle bunlara gidiyorum ama şimdi bu ekmek küçük küçük porsiyonlar halinde ya. Ben bunu böyle olsaydı yakınımda almak isterdim buradan. Yani Göktürk'te yaşasaydım ben kahvaltımda vazgeçilmez olurdu. Çünkü sindirimi de çok kolay. Bu ekmekle her şeyi yesem bile ekmek önüne geçmiyor yediğin lezzetin. O yüzden kendi imzalarını taşıyor. Bence çok başarılı. Şimdi burada mutlaka denemem gereken şeylerden bir tanesi bal kaymak. Çünkü bal Kayseri'de Erciyes'ten geliyormuş. Sadece bir üretici burası için bal üretiyormuş. Ki petek şeklinde veriyorlar görüyorsunuz. Bence anlatmaya değer ürünlerden bir tanesi de bu. Şimdi yanındaki kaymakla beraber petek bal şahane. Bu böyle damakta yapışacak, çıkmayacak. Bütün gün boyunca meşgul edecek seni. Ondan sonra tadını verecek sürekli, daha fazla verecek. Bence petek bal normal süzme bala göre çok daha lezzetli. Tabii bunu eski balcılar bilirler, kahvaltıcılar bilirler. Yani seviyorsanız kahvaltı yapmayı, bunun her zaman daha doyurucu olduğunu bilirsiniz. Vallahi bal çok güzel. Bal şahane. Bu arada bana böyle ekmek sepeti bıraktılar ama içeride ekmek piştikçe tazesini getiriyorlar. Onu da belirtmiş olayım. Yani gidip de aldığınız önünüze soğuk soğuk beklemiyor. Sürekli olarak sıcak servis ediyorlar. Muhammed, beni durdurmazsan yemeye devam ederim. Yani sen beni durdurana kadar devam ediyorum birazcık da farkındaysan. Devam ediyorum. Bu masanın hakkı var abi. Bu sigara böreği de anne sigara böreği. İçinde lor peyniri. Çok güzel. Tam bir gün tabağı. Yani
bir gün tabağı yapılacaksa içinde bu sigara böreğinde olması lazım. Size, hepinize kalbimi gönderiyorum. Fişiyi ortadan ikiye ayırıyorum. Bununla da farklı bir şey yemem lazım. Ne yiyeyim? Vişne reçeli var, tulum peyniri, tereyağı, tatlı tuzlu karışık yapacağım. Çünkü bu tulum peynirini merak ediyorum. Önce bir sade tadına bakayım. Güzel. Bak tulum peyniri çok güzel. Bunu Erzincan'dan getiriyorlar. O yüzden doğru yerden geldiği için lezzetli bir ürün. Şimdi vişne reçelimizi alıyorum yanıma doğru. Masada uzak kaldı. Bu arada bu görmüş olduğunuz porsiyonlar 4 kişilik. Biz şimdi ekipçe kahvaltıya devam edeceğiz çekim bittikten sonra. O yüzden 4 kişilik söyledik ama fark etmiyor. 2 kişilik de söyleseniz biten ürünü istediğiniz takdirde sınırsız şekilde getiriyorlar. Konsepti bu. En azından birisini daha az sevmiş olabilirsin, diğerini daha fazla sevmiş olabilirsin. Ondan tekrar söyleyebiliyorsun. Bu avantajı var. Bazı insanlar geç doyuyor biliyorum veya bazıları da hakkını veriyor. O yüzden o hakkını verme konusunda burası sizi mutlu edecektir. Şimdi gördüğünüz gibi tereyağı, tulum peyniri ve vişne reçelli güzel bir pişi yaptım. Şimdi ben de hakkını vereyim izniniz olursa. Şu sucuklu yumurtadaki sucuğa da bir giriş yapalım isterseniz. Sucuğunu da bol koymuşlar. Yani evde ben böyle yapıyor olsam bu kadar sucuk koymam herhalde. Helal olsun valla. Bak bugün yediğimiz tüm kahvaltıcılardaki sucukların hepsi çok lezzetliydi. Bence hepsi bu konuya özen gösteriyorlar. Dışarıda eskiden bazı yerlerde yediğimde rahatsız olurdum. Bunların hepsi gerçekten iyi sucuklar. Danet markaymış. Danet'in özellikle kavurmasını da çok tavsiye ettiler ama o ekstra olarak geliyor. Yani kavurmalı yumurta söylerseniz ekstra söyleyebilirsiniz. Ondaki kavurmayı da sadece süt danası ve aynı zamanda gerdan etinden yapıyorlarmış. Dolayısıyla onu da iletmiş olayım. Yumuşacık bir etle güzel bir yumurta yapıyorlar. O ekstra, mıhlama ekstra, eğer isterseniz gözleme ekstra, farklı şeyler ekstra olarak geliyor. Onu da bilgisini vermiş olayım. Ama bu sucuk zaten mutlu ediyor insanı. Onu söyleyeyim. Ben şu peynirden de biraz giriş yapayım. Olgunlaştırılmış ezine güzel. Çok eski değil, çok uzun süre olgunlaştırılmamış ama çok lezzetli. Damakta bırakıyor tadını. Ekmek şahane ya. Şu menemenin de bir tadına bakalım. Bu arada tüm tava ürünlerinde tereyağı yerine sade yağ kullanıyorlar. Sade yağlarını kendileri yapıyorlarmış. Tereyağlarını da Trabzon'dan getiriyorlarmış. Dolayısıyla iyi bir ürün kullanıyorlar. Gene Trabzon markalarından birini tercih etmişler ama bence gayet güzel. Kolot peyniri, mıhlamadaki kolot peynirini de Trabzon'dan getiriyorlar. Onu da belirtmiş olayım. Yani aslında baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinden ürün getiriyorlar. Ve bunları serpme kahvaltı adı altında sınırsız şekilde sunuyorlar. Aslında karlı bir iş mi değil mi anlayamıyorum. Çünkü bazı şeyler çok pahalı ve o üründen istediği kadar getiriyorsunuz. Kimisi ondan fazla isteyebiliyor, kimisi başka bir şey fazla isteyebiliyor. Ürün maliyetlerine göre bunu değerlendirmek gerekiyor ama bu konuda bonkör davranıyorlar, onu görmüş oldum. Biz şimdi bu arada kapalı yerde oturuyoruz. Hemen arkamızda veya dış kısımda, bahçe kısmında farklı açık alanları var. Orası kalabalık olduğu için burayı tercih ettik biz ama normal şartlarda püfür esen çok güzel yeşilliklerin altında hayvanların da olduğu çok güzel bir alanda yer alıyorlar. Menemeni beğendim bu arada. Domates tadı baskın geliyor. Ben hepinize bırakıyorum merak etmeyin. Herkes bize de bıraksana diye bakıyor. Merak etmeyin ayarlayacağım size birazdan. Denemediğim ürünlerden deneyim istiyorum. Aydın'dan gelen kireçte kabak reçeli var. Onun da bir tadına bakalım. Bakalım nasılmış. Şeker dengesi bakımından gerçekten beğendim. Ya da bugün benim şekerim mi düştü, ne oldu bilmiyorum anlamadım. Hepsi bana çok normal şekerli geliyor. Mesela bak buradaki şekersiz karadut reçeli de muazzam. Bundan sabaha kadar yerim. Dururum tekrar yerim bak öyle söyleyeyim. Dinlene yerim ben bundan. Masadakiler çok güzel ama tamamını bitirme şansım yok. Zaten ekip de bekliyor şu anda. Hadi bitir lafı da biz de yiyelim beraber diye. O yüzden adisyon isteyelim. Onu söyledikten sonra kapanışı yaparız. Adisyonumuz geldi. 2 kişilik kahvaltımız az önce söylemiş olduğum gibi 2960 lira. Sınırsız şekilde geliyor. Siz istedikçe tekrarlanıyor bazı tabaklar. Bafra pidemiz var ekstra olarak söylediğimiz. 690 lira. Kahvaltıyla beraber çayımız var. O zaten sınırsız şekilde gelmiş oluyor. Termos çay. O da gayet güzeldi. Bugün 3 farklı lezzet durağında
size farklı kahvaltı duraklarını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kahvaltıya gitmek hepimiz için bir aile geleneği, yani ritüeldir eminim. Türk halkı kahvaltıyı çok sever. Özellikle hafta sonu kahvaltıları bizim için vazgeçilmez bir araya gelme sofralarından bir tanesidir. O yüzden ben bu videonun güzel izleneceğini ve sizler tarafından beğenileceğini düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hype'lamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu hatırlatmam böyle laf olsun diye yapılmıyor. Sizler beğendiğiniz zaman daha fazla izleniyor videolar. O yüzden bana bir alkış mahiyetinde beğen butonunu çok görmeyin efendim. Ben şimdi o zaman izninizi istiyorum. Arka tarafta tavşanlar varmış, beni bekliyor. Ben biraz onları sevmeye gidiyorum. Ardından evime doğru gideceğim. Herhalde bir 2 hafta kahvaltı yapmam ama bu videoyu izledikten sonra bir kahvaltı yapasım gelir. O yüzden sizlere de tok karnı izlemenizi tavsiye ediyorum. Ya da izledikten sonra bu 3 lezzet durağından hangisi size uyuyorsa ona gitmenizi tavsiye ediyorum. Önümüzdeki hafta yayın yapmıyoruz. Her 15 günde bir yayın yapıyoruz yazın. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.